Evet dostlar, Ziyaretçiler kanalındayız. Bildiğiniz üzere her cumartesi ziyaretçilerin video saatinde keşif videolarımız, farklı dosyalarımızla ilgili araştırmalarımız devam ediyor. Yeni bir konsept tasarlamayı düşündüm ve Zihin Atlası adlı programı her çarşamba günü konusunda uzman hocalarımızla sohbet ederek sizlere merak ettiklerinizin cevaplarını vermeye gayret edeceğiz. İstanbul konusunda uzman sevgili Selçuk Eroğan hocam var. Bugün merak ettiklerimizi sevgili Selçuk Eroğan hocamla konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şimdi hocam Ziyaretçiler kanalını mutlaka izlediniz, biliyorsunuz. İstanbul gizemi hiçbir zaman bitmiyor. İstanbul'da sizden iyi bilen kimse yok. İstanbul'da en merak edilen, bugüne kadar yaptığınız, yazdığınız kitaplarda, araştırmalarda İstanbul'da en çok merak edilen yer neresi? Yani İstanbul'da tabii ki merkezde Ayasofya olmak üzere etrafındaki birçok yapı, tüneller, sarnıçlar, Roma döneminden kalma yapılar bulunmakta. Bunlarla ilgili bugün hala gizemini koruyan birçok yer var. Bildiğimiz, bilmediğimiz. Yani bugün bakıyoruz mesela Beyazıt bölgesinde 5 tane kilise diyor ama bu kilisenin yerleri tam olarak nerede bilinmiyor ama bir restorasyon sırasında oradan bir kilise yapısı çıkabiliyor. Evet. Ve bununla ilgili bir isimsizlik ortaya dökülüyor. Sonra bunun üzerine acaba orada ne vardı? Hangi yapı bulunuyordu? Pagan mıydı? Yoksa Hristiyanlara ait bir dönemden kalma mıydı derken böyle gizem Ayasofya'nın etrafında halkalanıyor. Yani merkez Ayasofya. Taşı attığınızda taşın denize düştüğü nokta Ayasofya ve çevresi. Peki sizin bunca yıllardır yaptığınız araştırmalarda hani İstanbul'u sizden iyi bilen yoktur diye düşünüyorum. Kitaplarında da yazdınız. Ayasofya'nın gizemi, niye Ayasofya bu kadar gizemli? Ne var bu Ayasofya'da, ne var? Niye tüm dünya Ayasofya'nın üzerine yoğunlaşmış? Ayasofya bugün Greenwich'ten daha öncesinde dünyanın merkezi olarak kabul edilmiş ve Roma'nın ikinci başkenti, sonra tek başkenti haline geliyor. Ve İstanbul'dan yapılan tüm yolculuklar milyon taşının oradan ölçülerek dünyanın her yerine işaretlenmiş. Mesela Efes'e 3000 mil daha yol vardı. Yollarda mil taşları var. Ama başlangıç noktası tam Ayasofya'nın köşesindeki bugün Yerbatan Sarnıcı üzeri baz alınmış. Ve burası merkez. Dolayısıyla içerisinde de Roma hipodromundan pagan dönemdeki inanışlar terk edilerek imparatorların taç giyme törenleri dahi Ayasofya'nın içine taşınmış. Yani imparator normalde Roma esaslarına, usullerine, geleneklerine göre Roma hipodromunda taç giyerlerken Patriğin de bu işe dahil olmasıyla beraber dini bir ritüel olarak Ayasofya'da devam etmiş. Ayasofya'da çok isyanlar var. Çok yangınlar, depremler, savaşlar, hatta entrikalar da var. Evet. Mesela bu entrikaların içerisinde o kadar çok ilginç hikaye var ki ben de son kitabımda İstanbul'dan Saklı Hikayeler'de bunları toplamaya çalıştım. Bunların içerisinde bildiğimiz, bilmediğimiz, merak ettiğimiz, hiç duymadığımız birçok konu da var. Tabii İstanbul bir üniversite. Ama öyle büyük bir üniversite ki fasikül kitaplar yazsanız gene yetersiz kalıyor. Gene araştırılacak, gene öğrenilmesi gereken ya da yanlış bilinen çok şey de var. Evet. İşte yanlış biliniyor. Yer yanlış, konu yanlış, kişi yanlış. Aynı isimden farklı insanlar var yaşamış. Ama bir kişi bir başka kişiyi sanki oymuş gibi lanse ettiği zaman tarih bu sefer birbirine geçiyor ve doğrusunu bulmak için bu sefer araştırmanız. Önce düzeltmeniz, sonra devam etmeniz gerekiyor. Peki hocam şey dediniz, entrikalar oldu Ayasofya'da, savaşlar oldu. Bunlardan bahsedelim mi biraz? Evet, Ayasofya çok entrikanın, çok isyanın da merkezinde bir noktada. Mesela bir Noel gecesinde imparatora suikast yapılıyor ve imparatorun bu suikastten kendisini koruması için oradaki bir haçı tutması yine de kılıç darbesiyle kolunu kaybetmesine ya da yaralanmasına sebep olabiliyor. Ya da gözden düşen imparatorların sürgün edilirken ya da sürgündeyken de onların hakkında bazı hesaplamalar yapılırken aslında Ayasofya'ya gelip sığınanlar kendilerini Tanrı'nın en güvenli mabedinde elinde bulduğunda dışarıdakilerin ona dokunmaması gerekiyor. O yüzden Ayasofya bir onların korunağı. Yani dışarıda sizi öldürmek için çığlık çığlığa insanlar haykırırlarken Ayasofya'ya girdikten sonra orada size dokunmamaları gerekiyor. Ama bazen bu kurallar çiğnenebiliyor ki en başta 4. Haçlı Seferleri sırasında Ayasofya'nın içine giren yağmacılar. Bunların tabii ki tapınağa yapmış oldukları birçok saygısızlık da bulunmakta. Fakat Ayasofya her zaman için dünyanın göz bebeği.
1500 yıllık bir yapı yaklaşık olarak bugün bahsettiğimiz Ayasofya. Ve 1500 senedir burayla ilgili birçok tartışılan konu var. Bildiğimiz, bilmediğimiz. Tünelleri var, ayrı sarnıçları var, ayrı içerideki onfolyum altında ahit sandığı mı saklı? Evet. Ayasofya'da yapılan son restorasyonda ortaya çıkan bazı odacıklar vardı ki bunlar hiç bilinmiyordu mesela. Yürüdüğümüz zeminin altından kapaklar kaldırılınca orada gizli bir oda çıktı üst katta mesela. Bunların hepsi bir gizem. Yani bu gizemler çözüldü mü? Çözülmedi. Yani bunlar hala konuşulmaya devam ediyor. Aslında biraz da bunlar insanları da besliyor. Yani siz direkt sonuca gitmekten ziyade keyifle o yolu sürdürmeniz aslında size biraz da gıda takviyesi oluyor ve besliyor. Ayasofya'nın dehlizleri mesela Kınalı'ya gidiyordur diye hep söylenir. Yıllardır biz 2009'dan beri mesela bu konuyla ilgili Göksel Gülensoy'un yapmış olduğu çalışmalar da oldu. Ama ben şunu doğru bulmuyorum. Mesela insanlara bazen deniyor ki biz girdik baktık Ayasofya'dan Büyükada'ya, Kınalı'ya giden dehliz yokmuş. Evet. Şimdi bunu varmış ya da yokmuş demek için çok erken. Çünkü bilmiyoruz. Birçok deprem oldu. Yani birçok isyan oldu. Bazen insanlar bilinçli olarak zarar verdiler. Yapılaşmalar oldu. Bazı tapınaklar yıkıldı, üzerlerine binalar inşa edildi. Çökmeler oldu. O çökmeler esnasındaki Yerebatan Sarnıcı'ndan bugün İstanbul Erkek Lisesi'ne giden bir tünel vardı. Dev gibi hem de. Evet. At arabasının gideceği büyüklükte belki. Ama saraya gelmeden, Yerebatan Sarnıcı'na gelmeden çökme olduğundan dolayı yol yapım çalışmaları, orada akan bir trafik var. Tonlarca ağırlıktaki otobüsler, kamyonlar, tırlar geçiyordu oradan. Evet. Ve bunların etkisiyle tabii ki tahribatlar oldu. Ki Yerebatan Sarnıcı'nın içinde de gene büyük böyle örme olarak yapılmış payeler vardı ki onlar da kırık olan sütunları desteklesin diye. Yukarıda bir şehir taşıyorsunuz ama altta 1500 yıllık, 2000 yıllık belki daha da eski yapılar da var. Yani şöyle bir şey hep merak edilir hocam. Ayasofya'nın altında bir Ayasofya Dağı var. Bu ne kadar doğru? Yani bu bir şehir efsanesi mi, halk efsanesi mi? İşte Ayasofya'nın altında bir iki Ayasofya Dağı var, tapınaklar var. Bir de şeyi soracağım. Neden Kınalıada Büyükada'ya tüneller gidiyor? Yani Prens Adalarına niye tünel yapmışlar bu konuyla ilgili? Evet, şimdi Ayasofya'nın altında bir Ayasofya Dağı mı var sorusu her zaman için gündemde oluyor. Hatta bazen birileri çıkıp şey diyebiliyor. Ben oradan gemiye bindim, oradan gemiyle işte Marmara Denizi'nden açıldık gibi biraz uçuk şeyler, iddialarda bulunabiliyorlar. Ama bizim ben Ayasofya'nın derinliklerinde belgeselinin sanat yönetmeniyim. Evet. Yani oraya bilimsel anlamda yapılacak olan bir çalışma için alınan ilk izin Göksel Gülensoy'un almış olduğu Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin ki bu resmi. Zaten 3 kez dalış iznini de almıştı. 2 dalış yapabildiler. Ben de bu projede sanat yönetmeni olarak bulundum. Tabii ki Boğaziçi Üniversitesi'nden mağaracılar girdiler ilk önce. Plan şemasını çıkarttılar. Tünellerin, dehlizlerin, kuyulara profesyonel dalgıçlar daldılar. Sarnıçların içerisinde dalgıçlar yüzdüler. Araştırmalar yaptılar. Ve hatta kuyuların içerisinde işgal döneminden kalma İngiliz matarları bulundu ki ben de konuşmacıyım. Aynı zamanda belgeselde bundan da bahsediyorum. Ona benzer birçok şey çıktı. Ama bizim bulduğumuz en önemli şey Ayasofya'nın altında mezar olmasıydı ki buna bazı bilim insanları şiddetle karşı geliyordu ki basında da itirazları vardır. Kesinlikle Ayasofya'nın altında mezar yoktur dendi. Biz orada tonlarca kemik bulduk. Hatta bir kilise yapısı bulundu. O kilise yapısında herhalde Justinianus dönemine ait olması gerekiyor. Mezar yapılarının içerisinde katakom ve hipoje denilen türler de bulundu. Yani raf şeklinde insanlar gömülmüş. Onlar tabii su altında şimdi. Dışarıdan yağmur suları da geliyor. Çevredeki faktörler de etkiliyor. Olumlu ya da olumsuz tabii. Sırf Ayasofya değil. Aslında Ayasofya'dan Topkapı Sarayı'na doğru giden yollar var. Ayasofya'dan tramvay yoluna doğru giden yollar, hipodroma doğru uzanan yollar da var. Artı Sirkeci postaneye ve oradan tren istasyonuna doğru uzanan yollar da var. Yani orası bir böyle tüneller manzumesi. Ve takriben Göksel Gülensoy'un herhalde çizimlerinden de gördüğüm kadarıyla 1700 metrelik şu anda mevcut dehlizlerin uzunluğu var. Şu an bulunan. Tabii yani o çalışmada ortaya çıkıyor. Ama son dönemde girenler biraz daha dar herhalde yerleri keşfedebildi ki çünkü bizim Göksel Gülensoy'un vermiş olduğu o bilgilere göre karşılaştırdığımızda son çalışmalardakiler biraz daha kısa kalıyor. Evet. Peki hocam şunu diyebilir miyiz? Yani demek ki zamanında o Ayasofya'nın altında mezarlar
O zamanlar su yoktu işte. Şu anki hani bakımsızlıktan yağmur suları falan doldu oraya. Oralar o zaman bir yaşam yeriydi veya bir mabet miydi, tapınak mıydı? O mezarlar niye olabilir orada mesela? Veyahut da bilim adamları niye buna karşı çıkıyor? Şimdi Ayasofya bugünkü Ayasofya değil tabii. Yani şimdi biz ilk Ayasofya'ymış gibi düşündüğümüzde bir yanılgıya düşeriz. Sebebi milattan sonra 4. yüzyılda Büyük Konstantin'in başlattığı bir inşaat var. Megaleklesia diye ilk yapıyı yaptırmaya başlıyor ama ömrü vefa etmediği için oğlu tarafından bu tamamlanmış. Çatısı ahşap olduğu için yangınla beraber tahrip olup yok oluyor. Onun yerine Theodosius döneminde bir Ayasofya daha inşa ediliyor ki bu da Nika isyanında tahrip edilip yerine Justinianus döneminde tekrar inşa edilecek Ayasofya. Evet. Ki bir Ayasofya değil, 3 tane Megaleklesia yapısı var. Aya Yerini, Ayasofya, bir de Aya Dinamis adındaki 3. bir kilise. Bugün kayıp olduğunu düşündüğümüz, belki de Lütfü 4. Han'ın altındaki kilise kalıntılarına uzmanlara göre bakıldığında Dinamis Kilisesi'nin orada olabileceği ihtimal de var. Yani bir üçgen gibi düşünün. Bu üçgenin en başında Büyük Ayasofya, sonra diğerleri ama son Ayasofya 537 senesinde yapıldığında ikinci Ayasofya'nın da kalıntılarının üzerine yapılmış. Yani biz altta gördüğümüz dehlizlerin bir kısmı aslında bir önceki Ayasofya'dan kalma olabilir. Ama birinci Ayasofya'nın temel kalıntılarını bulmak biraz zor. O belki daha tramvay yoluna doğru olabilir. Ya da vardı, yok edildi ikinci Ayasofya Evet. yapılırken tamamen ortadan kalkmış da olabilir. Ama yine de bildiğimiz ikinci Ayasofya'nın kalıntıları üçüncü Ayasofya'nın tam altında. Tamam. Yani çöken kubbesinden bile kalıntılar olduğu söylenmekte ki bizim belgeseldeki fragmanlardan da gördüğüm kadarıyla orada gezen mağara ekibi o tünelleri, payeleri, hidrolik sarnıç sıvasını da gösteriyor. Yani Ayasofya'nın altında bir sarnıç var. Çünkü suya ihtiyacınız Tabii. var. Su her dönem için ihtiyaç olmuş İstanbul'da. Hatta Roma Hipodromu'nun Sfendon dediğimiz o U'nun dip kısmındaki bölüm zaman içerisinde sarnıca döndürülmüş. Son dönemde İbrahim Paşa Sarayı'nın olduğu yerde bugün Tapu Dairesi, Ayasofya Müzesi'nin de dijital müze kısmı oldu orada. Yeni bir sarnıç yapısı çıktı. Ki bu da hipodromun tribünleriydi. Mesela tribünün dahi su ihtiyacı olduğunda kullansınlar diye sarnıca döndürebiliyorlar. Yani sarnıç olarak yapılmasa da içeriye bir hidrolik sıva ve o suyu tutacak şekilde bir sistem İstanbul'un susuzluk ihtiyacını gidermek için düşünülmüş. Çünkü zaten yüzyıllarca dışarıdan saldırılara maruz kalan bir şehir. O yüzden su çok önemliydi. Ben hep şöyle düşünüyorum hocam, doğru mu? O su yollarını yaparlarken mutlaka kendilerini korumak, kaçış yolları yapmak için veya dışarıdan gelen saldırılara kendilerini bir şekilde yerin altına sokmak için bir takım yer altında işte söylediğiniz gibi saraylar, odalar, mezarlıklar yaptılar diye düşünüyorum. Evet, o Kınalıada hikâyesi de burada Evet. işte gündeme geliyor. Mesela haftalarca Göksel Gölενsu'da dalışlar yaptı. Hem Sarayburnu civarında hem Kınalıada tarafında. Yani bahsedildiği gibi gerçekten Ayasofya'dan Kınalıada'ya giden dehlizler var mıydı? Evet. Oraya giden, sürgüne gidenler, tabii orası bir sürgün yeriydi. Kınalıada değil mi hocam? Büyükada'da da var, Kınalıada'da da var. Yani Yani adalar o dönemlerde aslında Kınalıada ile Büyükada sürgün yeri. Prens adaları olarak geçiyor. Evet. İşte bir de Vardonesi var mesela. Bordonesi, evet. Patriklerin de toplantı yaptığı, işte batık olan ada. Bunların genel olarak adı Prens Prens Adaları. Ve buradan oraya uzanan tüneller var mıydı yok muydu? Bu hala gizemini korumakta. Sizce var mıdır? Bence de olabilir. Niye? Çünkü teknik olarak baktığımızda aslında zamanla insanlar günümüzdeki teknikten daha ileri bir teknolojiyle çalıştıklarını görüyorsunuz. Evet. Hüseyin Güngör'le mesela Boğaz'da yapmış olduğumuz çalışmalarda Boğaz'ın altında birçok gizem var. Bunları yakında inşallah belgesel ilerledikçe İnşallah. açıklama şansımız da olacak ama şu anda çalışılıyor bu konu. Bilimsel anlamda bunlar tabii açıklanacak. Uzmanlar eşliğinde. Hocalarımız üniversiteden bunlarla ilgili bilgi verecek ve orada görüyorsunuz ki bu mümkün. Yani çok Mümkün. zor bir şey değil. Bilimsel kanıtlarıyla beraber tahlillemesi yapılıp hakikaten Ayasofya'nın altındaki dehlizlerin de mesela ben Hipodrom'dan çok kez girdim Ayasofya'nın altına doğru. Topkapı Sarayı'na doğru uzanan o su yollarını bir kısmını görme şansım oldu. Ama çevredeki binalardan da Ayasofya'nın altına girişler var. Değil mi? Ve bunu kimse söylemek istemiyor. Evet. Yani ağzından tek kelime laf alamıyorsunuz ama siz çok iyi biliyorsunuz ki oradaki bir binanın içerisinden Ayasofya'nın altına girmek mümkün. Şimdi sevgili Hüseyin hocamın söylediği gibi İstanbul'un altında 7-8 tane İstanbul var diye zaten hani bunu sizler de ve bütün araştırmacılar görüyorlar.
Yani hakikaten bahsettiğiniz gibi o Sultanahmet taraflarında her evin altında mutlaka su sarnıcı zannedilen ama birbirine bağlantılı tüneller var. Ben bunları bizzat girip baktım. Halk korkuyor. Çünkü neden? Oradan bir tarihi yapı çıkar, işte evimi kaybederim, şunu kaybederim diye korkuyorlar. Ama dediğim gibi ben hep şuradayım. Neden acaba? Tamam, sürgün yeriydi ama şimdi mesela sahil yolları yapıldı. O sahil yolları yapılırken o tüneller çökmüştür diye düşünüyorum. Ama onların kalıntıları mutlaka vardır. Bunlar bir gün yüzüne çıkacak mutlaka. Evet, o sahildeki özellikle kalıntılar İstanbul'u her ne kadar suyla ilişkisini kesip taşıt trafiğini rahatlatmış olsa da Evet. kültürel anlamda mirasımıza bir bakımdan da Zarar zarar verdik. da Zarar veriyor. verdik. Çünkü İstanbul'un tarihi şu anda 2000 yıl daha geriye gitti. Yani 6500'den 8500'e çıktı. Ama biz hakikaten o konuda biraz artık hemfikiriz ki İstanbul'un 8500 yıldan çok daha eski dönemlere ait olan bir tarihi de var. Peki Selçuk Hocam. Şimdi Ayasofya'nın altında evet bugüne kadar bilinen sizin araştırmanız, tarihçilerin araştırmalarında bir su yolları var. Yani birçok tünel var. Bulunan ve hala bulunmayı bekleyen. Bunların hepsi acaba o dönem İstanbul'a su taşıma amaçlı mı yapıldı? Veya neydi yani bu suyu niye bu kadar çok istediler? Zaten hani her taraf denizle kaplı bir yarımada. Su niye bu kadar önemliydi? Yani suyu ne için kullandılar, bu kadar çok su yolları yaptılar? Evet, aslında dinsel anlamda da suyun çok büyük önemi var. Çünkü Ayasofya gibi bir kutsal mabedin suyu mucizevi bir özellikle taşıyor. Hmm. Yani hastalara götürdüğünüz zaman hastanın şifa bulması amacıyla da bir beklenti içine girebiliyor insanlar ki ben normalde turlarımda da gelen yabancı misafirlerimle de sohbet etme şansım da oluyor. Hatta bir gün bir İngiliz subayla konuştum. Dedim ki yani biz Ayasofya'nın altında İngiliz matarası bulduk. Üzerinde 1917 senesinin işareti var. Vardı. Yani 1917 senesinde Birinci Dünya Harbi'nin sonrasında tam da İstanbul'un işgal edildiği dönemlerde bir asker gelmiş matarayla su alırken matara ipinden kopmuş ve Ayasofya'nın dibine kalmış. Kuyusunda kalmış. 9 tane kuyu var. Bunların bir kısmı zaten toprakla dolmuş ama hala bir kısmında su var. Hatta inanışa göre mesela Evliya Çelebi'nin de çok hikayeleri vardır bu konuda anlatmış olduğu. Unutkanlık hastalığı olanlar Ayasofya'nın şamdanın o büyük şamdanın altında 7 sabah namazı 7 tane siyah üzüm yerse tüm unuttukları aklına gelir diye. Bakın tüm unuttukları aklına gelir diye. Hatta bunu deneyen Akşemseddin'in abisi olması lazım. Yani yanlış olmasın ama böyle bir şey de var. Unuttuğu tüm bilgileri geri almış diye bir iddia, rivayet Tamam. ortaya atılmış. Bu su kutsal bir tarafı da var. Dedim ki peki niye asker oradan suyu aldı? Muhtemelen dedi genç bir İngiliz askeri İstanbul'a geldiğinde evine dönerken götürebileceği en güzel şeyi götürdü. Ayasofya'dan alabileceği bir taş, Evet. Ayasofya'dan götürebileceği bir su mesela. Bunlar onlar için mistik anlamda çok büyük değerlerdi ve bunu yerine getirsin diye böyle bir şey yapmış olabilir dedi. Hatta ben geçenlerde yine araştırma yaparken Ayasofya'da grafitleri araştırıyoruz. Mermerler üzerine çok bakıyorum. Poseidon'la ilgili çok tılsım var, Evet. sembol var. Yabası var. Yunus balıkları var ki Poseidon'un Evet. baş sembollerinden bir tanesi. Poseidon'un bu sembollerin arasında geçen aklıma şöyle bir şey geldi. Yere vurduğunda yerden su fışkırtabiliyor. Evet. Depremlere karşı Ayasofya'yı koruyabiliyor. Ve vefler var mesela. İslami yönden baktığımızda da gene Ayasofya korusun diye yapılmış ama paganlar da bunu Ayasofya'nın korunması için belki bir şekilde tutmuşlardı ya da Hristiyanlar devşirdiler bunları Ayasofya'nın içerisine koydular. Ama şu da vardı. İstanbul'un susuzluk tehlikesine karşı Poseidon yine belki ona bel bağlandı. Evet. Çünkü İstanbul'un susuzluk hikayesi çok büyük. Ve yağmur yağmadığı zaman İstanbul her zaman için böyle büyük sıkıntılarla yüz yüze geliyor. Bana göre Poseidon İstanbul'u suya kavuşturacak mucizeyi de saklı bir şekilde tutmuştu gene o duvarlarında. Ve böyle bir adet Hristiyanlıkta devam etti. Tamam. Hatta yine rivayettir o dönemde şehirde susuzluk varsa derler ki halkı kiliseye topluyorlar. Ayasofya Kilisesi'nde halk geliyor. Kalabalık bir grupla beraber, cemaatle beraber ayinler yapılıyor. Ama sonrasında edilen dualar işe yaradığını ispatlamak için bu bir iddia tabii. Suyu serbest bıraktıklarında bütün musluklardan şırıl şırıl sular akıyor. İşte bir mucize gerçekleşti diyerek
halkın da gönlüne ferahlatacak bir etkinlik yapılmış oluyor. Neticede su gelmiyor ama olan suyu verdikleri zaman alttaki depolardan, burası bir grovak denilen kaya kütlesi üzerinde. Evet. Ama alt tarafta yapılmış, inşa olarak yapılmış temeller de var. Bir de Ayasofya'nın doğal taşlar üzerine yapılmış kısmı da var. Yani düz değil. Fakat bu kaya kütlesi Ayasofya'nın en altındaki bölüm. 1500 yıldır ayakta. Yani o kadar depremler oldu, şunlar oldu ve hiçbir hasar almadı. Bu sizce neden? Yani o sağlam yapılışından, o kayaların üstüne yapılışından mı, yoksa bir hani şehir efsanesi, bir tılsım mı var, bir korunuyormuş işte denildiği gibi? Evet, Ayasofya 1500 yıldır tamirat işlemleri var. Ve bu yapılan tamirler Ayasofya aslında günümüze kadar taşımış. Çünkü 6. yüzyılda yapılan yapı 12. yüzyılda tamir görüyor. Yani Komnenoslar döneminde ihya ediliyor. Şimdi biz bunu yapmadığınız takdirde o yapının zaten yaşama şansı yok. 6 asır sonra bakımı yapılmış ama 16. yüzyılda da Mimar Sinan'ın yapmış olduğu bazı dahice tetkikler ve onların neticesinde bugün Ayasofya ayakta. Doğuya doğru kayıyor. Evet. Bakın ön tarafında Topkapı Sarayı'na giderken kesme taştan yapılmış payandalar vardır. Devasa boyutlu. Ayasofya'nın o güzelliğini, estetiğini belki biraz sekteye uğratır ama kaymasını da engelleyecek ağırlıkta payeler onu tutar. Demirler ve kaymasını engeller. Çünkü yapı İstanbul'un 1. tepesi dediğimiz o düzde, Akropolis'e çok yakın bir yerde. Ve denize doğru olan bir çekim var. Deniz yukarıdaki tepedeki olanı kendine doğru alıyor. Bu da tabii Ayasofya'ya zarar veriyor. Ama yine de Osmanlı döneminde yapılan her bir minare dahi bir paye vazifesi görmüş. Ve dört bir köşeden Ayasofya'yı sabitlemeye çalışmışlar. Peki hocam, şöyle bir şey olabilir mi? O dönemde işte Mimar Sinan'ın tamirat dönemlerinde bu Ayasofya'nın altında şu an bizim işte araştırdığımız bilinmeyen dehlizler, odalar kapatılmış olabilir mi? Veya o dönemde padişahlar işte burayı kapatın, halk duymasın gibi oraları ne bileyim imha etmiş olabilirler mi? Şimdi Ayasofya'nın rivayeti çok. Çok değil mi? Bitmez. Yani orada gece ışık yandığını, insan sesleri geldiğini duyuyorlar. Bir giriyorlar, bakıyorlar ki kimse yok. Ama az önce ışık yanıyordu, az önce ibadet sesleri geliyordu buradan. Bir bakıyorsunuz sonra kimse yok. Ayasofya'da Meryem Ana'yı gördüğünü iddia eden bekçiler de var. Evet. Yani buna benzer birçok rivayetin de toplandığı bir mekan Ayasofya. Evliya Çelebi de bunlara daha renk katmış, anlatmış olduğu hikayelerde ki en çok da İstanbul'a gelen Rus hacılar Ayasofya hikayelerinde Ayasofya'yı inanılmaz boyutlara çekmişler. Evet. Tabii bu kuyuların özelliklerini söylemiştim. Kimisi kalp hastalığına iyi geliyor mesela. Ki hala içinde su var. Evet. Biraz tabii tortulu da olsa dibe çekiyor tortusu. Üstten aldığınızda su temiz. Ama alta dokunduğunuz anda içerisi bir anda bulanıveriyor. Bunun kalp hastalıklarına iyi geldiğine inanılmış. Ve o yüzden işte kalp ağrısı olanlar, kalp hastalığı çekenler Ayasofya'ya geliyorlar. Yakınında Hodegetya ayazması var. Topkapı Sarayı'nın bahçesinde kalıyor. O da körlük tedavisinde iyi gelmiş. Gözü bozuk olanlar, kör olanlar buraya getiriliyor ve orada bir Meryem Ana ikonası var. Evet. Meryem Ana yol gösterici ve körlerin gözü açıldığında ilk kez gördükleri insanda Meryem olsun ki onlara rehberlik etsin diye inanılıyor. Bu ikon da çok önemlidir. Hodegetya ikonası orijinali Balat Ayvansaray'da saklanmış. Oradaki kilisede kendi kuşatıldığı zaman İstanbul Patriği tarafından gece boyu dualar yapılıyor. Sabahta alınıyor ve kent surlarında gezdiriliyor. Düşmana gösteriliyor. Bunu gören düşman da Hristiyansa etkileniyor. Değilse başlarına gelen bir felaketle kuşatmayı bırakmak zorunda kalıyorlar. Ki buna çok inanılıyor. Bu ikona Haçlı seferleri sırasında İstanbul'dan alınmış. Ama şart olarak onlara demişler ki Meryem Ana'nın o Hodegetya ikonasını bize vereceksiniz. İkona verildiğinde de İstanbul tekrar alındığında 15 Ağustos'ta kente gelen 8. Mihail törenle Ayasofya'ya gidiyor. Tekrar taksis edilip tahtına oturup İstanbul'u bir Rum Ortodoks inanışıyla, yani Katolik inanışından Rum Ortodoks inanışına tekrar döndürüp İstanbul'un fethine kadar da o dönemi geçiriyor. Peki hocam, diğer merak edilen bir soru, benim de çok merak ettiğim. Kutsal emanetlerin İstanbul'da Ayasofya'nın altında olduğu, hala bulunamadığı
Hatta kutsal emanetlerden bir tanesi İsa'nın mızrağının ucunun eline geçirildiğinde dünyaya fethedileceğine inanılan bir emanet. Bunlar burada mı? Bulundu mu? Şimdi bunlar hakikaten İstanbul'daydı. Evet. Nereden biliyoruz? Bunları kroniklerden takip edebilirsiniz. Rus hacıların yazmış oldukları mektuplardan takip edebilirsiniz ki gördüklerini yazıyorlar. Çünkü herkes İstanbul'a geldiğinde, kutsal topraklara giderken birkaç gün mola verdiğinde muhakkak Ayasofya'yı geziyorlar. Ve Ayasofya'dan sonra diğer kiliselere de uğruyorlar. Nea Eklesia gibi. Orada olan tüm kutsal emanetleri de öyle bir anlatmışlar ki yaklaşık olarak Ayasofya'dan çıkınca sağa döndüğünüzde kaç metre gittikten sonra diğer kiliseye ulaştığınızı bile biliyorsunuz. Bugün maalesef çoğu üzerinde artık yani kilisenin izine dahi ulaşmak mümkün değil ama toprak altında kalanların olduğunu biliyoruz. Ki defineciler bunları bazen ortaya çıkartıyor. İşte birkaç sene önce de en son Ayasofya'ya doğru tünel kazan bir defineci grubu yakalandı. Akbek Değirmeni sokakta ki ben de görüyordum. Normalde bir taze toprak geliyor sürekli. Bunun normal bir şey olmadığını ben hissediyordum zaten de nereden geldiği konusunda bir fikrim yoktu. Ama basından takip ettiğim kadarıyla orada bir gecekonduyu kiralayan defineciler alttan tünel kazarak Ayasofya'ya doğru giderlerken tabii yol boyunca çanak, çömlek, sikke, Bizans dönemine ait olan tüm meseleleri bulup bunları işte satma amaçlı toparlamışlar. Evet. Ama esas amaçları kutsal eşyalara ulaşmak. Varsa eğer İstanbul'da bu mukaddes emanetleri bulmak ki bunları bulmak biraz zor. Niye? Çünkü Kudüs'ten İstanbul'a bunları getiren Helena, Konstantin'in annesi Augusta Helena bunları getirdikten sonra bunlar İstanbul'daki çeşitli kiliselerde muhafaza edildi. Ama en baş Kutsal Relik Kilisesi Ayasofya'ydı. Ve Ayasofya'da birçok mukaddes emanet vardı. Hz. İsa'nın beşiği dahi İstanbul'daydı, Ayasofya'daydı. Yüzünü sildiği mendil, işte böğrüne saplanan mızrağın ucu ki bu çok önemli. Almanya'da olduğu iddia ediliyor bu mızrağın şu anda. Bazen bana da takipçilerim fotoğraf atıyorlar. Almanya'daki bir kiliseden geçen bir fotoğraf gelmişti. Almanya'da, Avrupa'da kutsal mızrak savaşlarının yapıldığı söyleniyor. Ve mızrağın gücü o kadar fazla ki bu mızrağı ordunun önünde yüksekte gözükecek şekilde taşımışlar. Zaten onu görmek bile bir moral bozukluğu düşman için. Evet. Onun gücünü bilen insan direkt demoralize oluyor ve savaşta bir güç kaybediyor. Evet. Onun için İstanbul'da buna benzer birçok mukaddes emanet var bugün. Kayıtlı ve kayıtsız. Kayıp olanlar var ama bunların çoğu zaten bugün Haçlı döneminde buradan alınarak batıya götürülen eserler, eşyalar. Ama İstanbul'da olanların bazısı Hz. Davut'un kılıcı, Hz. Musa'nın asası, Yusuf'un sarığı gibi belli takım... Tamamı İstanbul'da değil mi hocam? Bunlar? İstanbul'da. Hatta Fenerun Patrikhanesi'nin Ayayorgi Kilisesi'nde Hz. İsa'nın çarmıha gelmeden bağlanıp kırbaçlandığı sütunun bir parçası da var. Bu da bir mukaddes emanet. Hatta bence en baş mukaddes emanetlerden bir tanesi bu. Çünkü İsa'nın çilesinin başında kırbaçlanması, kanının dökülmesi, gözyaşı, teri hepsi bu taşın üzerinde DNA'sı duruyor. Ve tüm Hristiyanlık hikayesi aslında buradan başlıyor. Evet. Mesela geçen salı günü Büyükdere'de bir Latin Katolik Kilisesi'nde 15 dakikalık bir sunum yaptım. Orada Hristiyanlık hikayesinden bahsederken aslında bunun doğuşunu da görüyorsunuz. Ve o doğuşun sembollerinin bir kısmı İstanbul'da. Ve kilisenin içerisinde Via Dolorosa denilen İsa'nın çilesini gösteren kutsal haç yolunun ikonları var. Yani her bir ikonada İsa işte yere düştü, yerden kalktı, çarmıha gerildi, öldü, dirildi, mezara koyuldu. Bunların hepsini Hristiyanlar tek tek ziyaret ederek o haç yolunu tavaf ediyorlar kilisenin içerisinde. Yani bunu yaşıyor insanlar. Vallahi hocam o kadar güzel anlatıyorsunuz ki yani saatlerce dinlerim. Çok güzel bilgiler verdiniz. Öncelikle çok teşekkür ederim. Daha çok sohbet edeceğiz inşallah. Beni kırmayıp katıldığınız için çok teşekkür ederim. Şu an çok güzel bilgiler aldık. Ziyaretçilere son bir şey söylemek ister misiniz? Herkese selamlarımla keşiflere devam. Teşekkürler.